Murib, murib, insanları şüpheye düşüren. Ya hadis-i şerif okumak istiyorum. Muhammed Aleyhisselam'ı, dünyanın gördüğü en kaliteli peygamberin sözlerini öğrenmek istiyorum. Hayatıma monte etmek istiyorum. Hangi hadis kitabını okusam acaba diye geliyor adam sahte hocaya. Sahte hoca diyor ki hadislerin hepsi yalan. Yalan. Muhammed peygamber konuşmadı. Onlar Muhammed Aleyhisselam demezler. Muhammed derler. Amcaoğluna hitap eder gibi konuşurlar. Aşağılık insanlar oldukları için son peygambere sıradan bir insan gibi davranırlar. Sıradan bir insan olması için vahiy almaması lazım. Bu insan vahiy aldı. Bu kitabın tamamı onun kalbine indi. Kalbine inmesi demek, kalbine inmesiyle beraber ezberledi demektir. 20 sene sonra, 20 yıl önce ezberletildiği o 300 sayfayı, 300 yaprak 600 sayfada Kur'an, 600 sayfayı 23 yıl sonra sanki yüzlerce defa okumuş gibi, kitaptan okumuş gibi bir anda okuyabiliyor. Her Ramazan'da Muhammed Aleyhisselam hatim yapmaz mıydı Cebrail Aleyhisselam'la beraber? Her Ramazan adetidir. Cebrail Aleyhisselam gelir, Muhammed Aleyhisselam o güne kadar inen ayetlerin tamamını ezberden okur. Bakın, neden melek geliyor? Kontrol yapıyor. Şaşma var mı? Kalbine indirdi Allah Teala. Şaşırma olma ihtimali yok. Allah'ın peygamberinin kalbine bu Kur'an indirildi. Ama bu sahte hocanın aklında ve kalbinde 20 tane ayet ezberi yok. Ve diyor ki o peygamber gerek yok, onun sözlerini ezberlemene gerek yok. Benim Kur'an mealimi al oku diyor. Benim Kur'an mealimi satın al, onu oku diyor. Allah'ın peygamberi hakkında şüpheye düşürmeye çalışıyor. Hadisler 200 yıl sonra yazılmış diyor. Sizden daha büyük yalancı var mı? Ateistler bile utanır, bu kadar yalan söylemez ya. Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında 100.000 sahabi var. Ve bu 100.000 sahabi içinde alimler var. Bu alimler devamlı hadis kitapları yazıyor, hadis yaprakları yazıyor. Tıpkı ayetleri yazmak gibi. Bu benim sözümdür, bu Allah'ın sözüdür. Benim sözümü başka yere yazacaksınız, Allah'ın sözlerini başka yere yazacaksınız. Muhammed Aleyhisselam yasaklardı eğer öyle olsaydı. Yasakladığı ilk hadisler Kur'an-ı Kerim ayetlerin ile karışmasın diye yasaklamıştı Muhammed Aleyhisselam. Sonra söylediği hadis-i şerifte ne buyuruyor? Yaz, bu ağızdan çıkan her şeyi yaz. Çünkü bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz. Hani Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini yazan bir sahabiye arkadaşları diyor ki yazma, o da bizim gibi bir insandır. Öfkelendiği an olur, sinirlendiği an olur, unutkan olduğu an olur, ağzından bir sözler çıkar, onu alırsın, kaydedersin uygun olmaz. Yazma deyince hadisleri kaydeden sahabi yazmaktan vazgeçiyor. Efendimiz Aleyhisselam ikaz ediyor. Diyor ki sen hep benim sözlerimi kayıt altına alırdın. Bizden sonra gelecek mümin nesillere, ümmetime haber ulaştırsın için kayıt altına alırdın. Bakıyorum artık benim sözlerimi kayıt altına almıyorsun. Neden? O sahabilerin sözlerini naklediyor. Muhammed Aleyhisselam diyor ki hayır, sen bu ağızdan ne çıkıyorsa kayıt altına al, yaz. Çünkü bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz. Olay bu. Hazreti Ali'nin yaprakları var. Ebu Hureyre'nin yaprakları var. Abdullah İbni Mesud'un yaprakları var. Bu yapraklara hadisler yazılıyor, ayetler yazılıyor. Hepsi ayrı ayrı. Bunların tamamını inkar ediyorlar. Tıpkı o sohbetimin başında söylediğim adam gibi. Hadisler 200 yıl sonra yazılmış diyorlar. Böyle yalan olur mu? İslam'a böyle iftira olur mu? Allah'ın peygamberine ve sahabelerine böyle iftira olur mu? Siz hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Sahtekarlar. Dünyada en kolay yalan söyleyen millet ateistlerdir. Ateistlere saat bile sormayın. Onu bile yalan söylerler. Onlardan daha kolay yalan söyleyen bir millet yok. İnsan maymundan gelmiş diyor ya. Bundan daha büyük yalan olur mu? İnsan maymundan geldi diyor. Bizim dedemiz maymun diyor. Dünya bundan daha büyük bir yalan görmedi. Onlarca yıl geçti. En sonunda akıllandılar. Darwin teorisini, bu saçma sapan teoriyi, zırvayı kaldırdılar bütün ders kitaplarından. Bizimkiler de yeni fark etti. Son 2-3 yıl önce kaldırdılar Darwin teorisini. Teoriyi aldılar, getirdiler bize. Deden senin maymun dediler okullarda. Çocuklarımıza bunları öğrettiler. Böyle bir rezalet olur mu? Mürib, insanların kafasına şüphe koyanlar. Atın bunları cehenneme. Sen nasıl insanların kafasına şüphe koyarsın? Hakkı ve adaleti dümdüz bir şekilde aktarman lazım gelirken nasıl insanların kafasına şüphe koyarsın? Utanmıyor musun?